Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda kerevizle güzel bir tarif hazırladım. Orta boy 2 tane kereviz kullandım tarif için. Geçen hafta almıştım, sapından lezzetli pratik bir yemek hazırladım, kanalımda mevcut. Zaman olup pişirememiştim. Kerevizlerle güzel pratik bir tarif hazırlayacağım bugün sizlere. Kerevizin dış yüzünü soydum, sonrasında yıkıyorum. Yıkadıktan sonra kerevizi küp küp doğruyorum. Gayet yapımı pratik, çok da lezzetli. Tarifi hazırlayıp yediğinizde kerevizin baskın kokusu hiçbir şekilde damağınıza ve size gelmeyecek. Doğradığım kerevizi rondo içerisine alıyorum. Sonrasında iyice çekeceğim. Pilav hazırlayacağım kerevizden. Bulgur gibi olana dek küçülteceğim. İyice çektim. Pilav hazırlamak için ince bir şekilde çekilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bulgur gibi oldu. Kereviz bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine limon suyu sıkıyorum. Limonlu su da bekleyecek. Ben diğer malzemeleri hazırlayana dek. Karıştırıyorum. Her tarafına limon suyu eşit dağılsın diye. Kerevizi kenara aldım. Büyük boy bir tane kuru soğan kullandım tarif için. Kabuğunu soymuştum. Kuru soğanı doğruyorum. Gayet yapımı pratik, çok da lezzetli. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Kerevizi birçok şekilde yemeğe hazırlanır. Bu şekilde de bir defada olsa denemenizi sizlere tavsiye ederim. Bir tane kapya biberin sap kısmını aldım. Sonrasında şeritler halinde doğradım. Tekrar küçük küpler halinde doğruyorum. 3 diş sarımsak kullandım tarif için. Sarımsakları da doğruyorum. Doğradıktan sonra tarifin pişirme aşamasına geçeceğim. Farklı lezzetli yemekler arayanlar için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum hazırlamış olduğum tarifin. 6 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim tava içerisine. Üzerine doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Soğanı kavurmaya başladım. Soğan hafif renk değiştirinceye dek kavurmaya devam ettim. Üzerine kapya biber ilave ediyorum. Soğan biraz daha kapya biberle kavrulacak. Doğramış olduğum sarımsağı ekliyorum. Malzemeler kavrulmaya devam ediyor. Tava içerisine konserve domates ilave ediyorum. Yaklaşık 6 yemek kaşığı domates konserve ekledim. Yazdan hazırlamıştım. Genelde pilavların içerisine ilave ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Hele de bulgur pilavına efsane yakışıyor. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ilave ettim. Tüm malzemeleri karıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemeleri karıştırdım. Üzerine rondodan çektiğim kerevizi ekliyorum. Bir pilav hazırlayacağımı söylemiştim. Lezzetli bir kereviz pilavı kanalımda sizleri bekliyor olacak. Hazırladığınızda sizler de benim kadar beğeneceğinizi düşünüyorum. Lezzeti benden garanti bir tarif.
Kerevizi tüm malzemelerle iyice karıştırıyorum. Bir pilav yapar gibi. Bir bulgur pilavı, bir pirinç pilavı nasıl hazırlanıyorsa kereviz pilavını da aynı şekilde hazırlıyorum. Salçalı domatesli olarak. İçerisine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ilave ettim. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Tuzsuz yiyenler için fazla gelebilir. Tekrar karıştırıyorum. Baharatlarını ve tuzunu ekledikten sonra karıştırdığım kereviz pilavının içerisine 1 su bardağı su ekledim. Orta ateşte ara ara karıştırarak kereviz pişinceye dek orta ateşte ağzı kapalı bir şekilde pişecek. Ağzını kapattım. Pişmeye devam ediyor. Ara ara kontrol ettim. İstediğim kıvama geldi. Hemen hemen içerisindeki suyu çekmiş. Sizler kerevizin sertliğine bakarak ocağın altını kapatabilirsiniz. Orta ateşte pişirdiğim kereviz servise hazır. Altını kapatıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra servise alacağım. Kereviz pilavı ocaktan alındı, bir tabak içerisine ekliyorum. Gayet pratik, çok da lezzetli. Kerevizi bir de böyle deneyin derim. Lezzetini beğeneceksiniz. Her zaman yapacağınızı düşünüyorum. Üzerine bol maydanoz ilave edip servise alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı kereviz pilavını sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi, ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim, tarifin malzemelerine. Oradan bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.